Anne. Aşkım kamerayla girdin. Dikkat et. Göz teması kurmadan geç. Dışkıdan Bu alıp. dışı temizleyip kahvede kullanılıyor. Wow, baya da gidiyor. Are you okay? Şimdi elbisemizi giyindik. Allah'ım ne olur böyle dolandırıcılara fırsat verme. Amin. Sırayla girecek. Herkese yeni bir bölümden. Merhabalar. Bu bölümde de sizlerle Bali, Ubud'u gezmeye devam ediyoruz ve ilk durağımıza geldik aslına bakarsanız. Tegenungan Şelalesi'ne geldik. Şöyle şu bileti aldık 30.000 rupiye. Direkt şelale bölgesine gidelim ya. Arkasına. Thank you. Allah Allah, damga vurdular. Güzel. Dostlar, şelale hemen ilerimizde. Şu yukarıda bir köprü var ama bu köprü muhtemelen ekstradan ücrete tabi bir köprü. Buradan Tegenungan Şelalesi'ni görebiliyoruz ve şelalenin içine girebiliyorsun. Onun dışında şuraya da böyle tatlıdan bir alan Ayaklarımızı yapmışlar. soksak mı ya? Aa, Ne diyor? adet dönemindeki kadınlar lütfen girmesin diye yazmışlar. Ne yaşadınız da bunu söyleyecek kadar. Ay şeymiş, çok günahmış onlar için. Burada da var mı o muhabbet? Evet. Var ya tam girmelik. Ben yemin pantolonumla ederim. girebilirim ya. Ben bugün bak suçlu güne Vesile. Vesile'ye dedim ki lütfen eve gittik gel şortları alalım dedim. Dedi ki ya gir çık yapıp duruyoruz eve ne gerek var dedi ve şortlarımızı aldırmadı hanımefendi. Ben bu donla gireceğim ya. Kurur zaten. Evet. Zaten hava yanıyor. Serinlemiş oluruz bu bahaneyle. En azından ben serinlerim yani seni bilmiyorum. Şeyi ver istersen. Neyi? Yo dalmam zaten ya. Mikrofonunu. Kendimi bu tam saf Konyalı gibi hissediyorum. Hani şortla denize Ben giriyorlardı ya. şuraya oturacağım. Korkuyorum travma ya. 30. kontrol edişi. Daha önce Ali telefonuyla atlamış suya. Kaş'ta bir ara telefonla atlamıştım denize. O yüzden girmeden 4-5 defa kontrol ediyorum. Ya. Ali telefonla atladı. İnşallah bir şey olmamıştır. La oğlum niye atladın lan? Biraz önce gaza geldim. Direkt atlayayım dedim. Telefon varmış cebimde. Telefonla suya atladım. Şu an açılmıyor telefon. Oy. Wow. Buz gibi aşkım. Anne. Aşkım kamerayla girdin. Ya 30 saat diyorum sana. Ver şunu. Allah'tan su geçirmiyor. Su geçirmiyor da belli de olmaz. Sana 30. uyarışım. Fark ettin değil mi? Eşlerinizi dinleyin arkadaşlar. Allah bunlar da ne yapıyor ya? Bir kaçılın ya. Ya biz Dur. 2 saniye oldu ve unuttum hemen ya. Karılarınızı Dalmayacağım zaten dedim. dalmadım ama bak kafam hala dışarıda. Aynen işte. dalmadım. Biraz önceki benim girdiğim havuz aslında bir yüzme havuzu değil. Şöyle ki bu bir dini ritüel için yapılmış bir havuz aslında. Hinduizm inancına göre akan su temizliği ve arınmayı temsil ediyor. Bu çeşmelerden yıkandığınızda da arınıp temizlenmiş oluyorsunuz. Burası da kutsal bir alan aslında. Hadi gel devam edelim mi balım? Allah'tan mikrofonda bir sıkıntı yok. Sadece ufaktan bir su geçirip geçirmediğinin testini yapmış olduk. Karımı dinleseydim bunlar olmayacaktı. Karım YouTube'daki diğer insanlar için dinlemeler için ne söylemek istersin? Abone olun. Karınızı dinleyin. Başka? Daha çok dinleyin. Başka bir şey daha söylemen gerekiyor şu anda. Tam onun zamanı. Ne? Kanalımıza Kanalımıza beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. karımı dinleyen herkese de teşekkür ederim. Yani Buradan tüm beylere sesleniyorum. Karılarınızı şey yazacaklar. dinleyin. Kardeşim önce sen dinle sonra biz dinleriz falan. Siz dinleyin. Her takip bana bir şamar olsun. Şelalemize geldik. Şelalede 15 metre yüksekliğe sahipmiş. Aa, girebiliyorsun oraya da yine. Abim Ama ne yapıyor? maymun var. Hani? Maymunlardan bir önceki bölüm Aşkım. travmalarımız var ya. Gel. Dikkat et.
Göz teması kurmadan geç. Sana bakıyor. Maymunlar çok sıkıntı. Eşyalarınızı çalabiliyor. Bir önceki bölümü izlediyseniz, bir önceki bölümde hatta bir abi falan ısırmışlardı. Çantasından eşyaları çalmıştı. İzlemeyenler oraya gidip izleyip ders çıkarabilir. Niye ders çıkarabilir diyorum. Her ne kadar masum gibi gözükseler de çok sıkıntılı. Cidden çok sıkıntılı bir durum. Lütfen maymunlara da bulaşmayın. Yukarıya doğru çıkabiliyorsun aşko buradan. Aynen. Son olarak da bir şelaleye girsem mi girmesem mi emin olamadım ama gelmişken bir gireyim diyorum ya. Al bakalım. Bu sefer mikrofonu veriyorum. Pantolonun hemen kurudu ha. Nasıldı? Çok fena. Soğuk mu? Evet. Şimdi gün batımı izlemeye tepeye gideceğiz. İftarı da orada açmış olacağız bu bahaneyle. O yüzden paket yaptırıyoruz. Bu sürede de size şeyi anlatmayı unuttum ben. Motoru kaça kiraladık, nasıl oluyor falan diye. Burada ehliyet noktasında sıkıntı olmuyor. Motor Hiç sürmeyi kimse biliyorsanız. durdurmuyor ya. Hiç kimsenin de. Polislerin yanından geçtik. Onlar da bir şey yapmıyor. Eğer motor sürmeyi biliyorsanız kiralayabilirsiniz. Normalde düşük cc'li, 125 cc'lik motorların açılış fiyatı 100.000 rupi. Ama indirimle 75.000'e kadar indirttik biz. Oradan da günlük 75.000'e anlaştık motoru. Onun dışında herhangi bir depozito, pasaport falan hiçbir şey bırakmadık, bilginiz olsun. Sadece kaldığımız, yani kiraladığımız gün kadarını parasını ödedik. O da 2 günlük kiraladım ben başlangıç olarak. 150.000 rupi ödedim. Haydi gidelim. Thank you so much. Thank you so much. Yemeklerimiz geldi. Oo, çok sıcak ha. Ben önüme koyacağım onu. Şöyle şuraya asalım. Okay. Kampuan yürüyüş yolu diye geçiyor. Buradan 8 dakika uzaklıkta. Buradan düz devam edeceğiz. Al baltanı. Haydi gidelim. Bu boyun aparatı benim çok hoşuma gitti ama he. Güzel açı veriyor sanki. Ne diyorsun? Bakalım editlerde göreceğiz. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum dostlar. Siz de yorumlarda düşüncenizi belirtirseniz sevinirim. Boyun aparatı aldık şu an. Boyun aparatıyla çekiyorum. Böyle açı nasıl oluyor? Yoksa yine elimizde çekmeye devam mı edelim? Sizin görüşlerinizi de merak ediyorum. Şuradan Sola dönün yukarıya diyor çıkılmıyor değil mi? Aç. Ben anlamadım ya. Vesile ve Maps'le olan imtihanımız başladı. Şurada durayım da ben bir bakayım haritaya. Al bir. Yanlış yere tıklamışsın sonradan sen. Yeni bir rota eklemişsin yanlışlıkla. U çek diyor. Soralım mı? Şunları birilerine sorsana. Buradan aşağıya geri indiriyor. Buradan yukarıya yürüyerek çıkacağız herhalde o zaman. Sorsana bir. We are going here. How can we go? With Wolf? And then. Okay. Okay, thank you so much. Have a good day. Bye bye. Aşağıdan mıymış? Aşkım bu yol ne? Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Emin miyiz? İneyim mi? Hayır, sorun sende değil karım da. İneyim. Şuradan yukarıya mı çıkmamız gerekiyor acaba? İneyim mi? İnsene bir. Şuraya bir park edelim motoru. Bence çıkma ya. Bence şu taraftan, harbiden de şuradan, evet. He, şuradan mı gidiliyor? Evet, gel. Sen in hadi, ben iniyorum. Şaka mı bu diklik? Oha, %80 eğim var. Bir kaysak hoşaf oluruz ha. Kamerada hiç gözükmüyor o eğim. Okay. Arabayla giriş yasak ama motorla gidebiliyor musun? Çok iyiymiş. Motoru buraya koymamız mı gerekiyor? Gideyim mi aşağıya biraz daha? Git bence in. Vesile yürüme korkusu başladı Vesile. Herkes motoru koymuş ama gidelim bakalım. Bak aşağıya koyanlar var gibi hissettim. Bismillah. Şuradan yürüyeceğiz o zaman daha devamlı. Şuraya koyayım mı motoru? Olur koy. Excuse me, this area goes here?
that's what I thought, but it's an hour and a half walk to get to like open. Like this. Jungle for like an hour and a half. Okay. Thank you so Thank much. you. Have a good day. Diyor ki, okay. Thank you. Sor bir Yürüyorsun. abi. Yürüyorsun, yarım saat boyunca devam ediyorsun. For this way, right? This one. Bu bölge Campuhan Ridge Walk diye geçiyor. Bu yol şöyle bir yolmuş. Yaklaşık 1,5-2 kilometre falan uzunlukta böyle bir ormanın içinden tatlı bir trekking rotası olarak yapılmış. Merkeze çok yakın bir yer. Bu yüzden bayağı ziyaretçisi var. Bekle istersen yorulduysan. Ya devam edelim. En ziyaret edilebilir saatleri de burası için gün doğumu, gün batımını özellikle tavsiye ediyorlar. Daha güzel, tatlı bir atmosfere bürünüyormuş bu bölge. Biz de o yüzden hem gün batımını burada batıralım hem de iftarımızı böyle bir doğayla iç içe bir ortamda açalım diye buraya geldik. İnşallah Vesileciğim pişman olmaz. Ben pişman olmuyorum genelde ama Vesile bazen bu tarz trekking yollarında hızlı bir şekilde moda düşüp sıkılıp dönmek isteyebiliyor. Yorulduğum için o da. Durum Çünkü Ali beni beklemiyor yolda. Ama şu an birlikte gidiyoruz. Yine bak ben Vesile'yi suçluyorum, Vesile beni suçluyor. Ha yani. İki taraftan Çünkü Ali birbirini beni oynuyor. beklemiyor, hızlı gidiyor. Şu an bekliyorum Ben de onu. o yüzden- Yavaş yavaş gidiyorsun. Oruçlusun, sen de oruçlusun çünkü. Ben şu an böyle bir köy yolundaymışım gibi hissettim kendimi. Şurada hani böyle bir kaldırım değil de direkt çamur, toprak yol olsaydı tam bizim bahçe yolları gibi hissettim. Aynen. Bu neyin sesi? Kuş sesi mi bu? Bilmiyorum. Bunlar da telefonla konuşuyor herhalde. Hello, may I ask something? Do you have any good view further or it's like same here? Sen. There is one coffee, Mhm. but that's all. How I'm much honest. kilometer far from here? Oh, 10 minutes. Okay. Yeah. Okay. So I think it's worth it to go there. Yeah, this one place, but then. Okay. Thank you so much. Yeah. Thank Have a good you. day. You too. Thank you too. Bye bye. Ablanın bahsettiği kafe bölgesi bura. Kafe, bir tane kafe yok herhalde. Kafeler var direkt burada. Burada garaj gibi bir şey var herhalde arabayla ya da ulaşım. Bir yerlerden buraya motor geliyor aslında. Bir de sadece yerel, lokal insanlar muhtemelen araçlarla gelebiliyor diye düşünüyorum buraya. Dönüyoruz mu? Evet. Gidelim ya, gel. Sanki öyle bir manzara bir şey de yok gibi. Hayal kırıklığı. Ama gün batımı olsaydı güzel olurdu. Biz gün batımı için geldik zaten de gün batımı olmadı. Ya bir tık daha hava pembeleşir muhtemelen ilerleyen dakikalarda. Ama öyle hayalimizdeki, o görsellerdeki gibi bir yer değildi yani. Eğer çok zamanınız varsa ve yapacak bir şey bulmuyorsanız böyle bir günde, o günde çerezlik aktivite modunda buraya gelebilirsiniz. Ama özellikle buraya gelmeye değmez. Durum bu şekilde. Şimdi bir aşağıda bir tapınak vardı girişte. 15 dakika falan aşağıda. Oraya geri döneceğiz. Orada tapınağın yanında bir yere oturur. İftarımızı açarız. Burada herhalde tüm tapınaklar kapalı. Sadece ibadet amaçlı geldiğinizde açıyorlar. Hoppa. Evet, iftarımızı açtık Okundu. yolda. Aynen. Birkaç dakika oldu. Şey yaptık. Su getirmiştik. Suyumuzu bitirdik. Ona koymuş. Şöyle. Oha, her yanım ıslandı ya. Şampanya patlattık ortada öyle. Ya var iyi şu batmasın diye tam bunu koyuyordum. Yani batmakla kalmadı. Yalnız var ya, her yan yıkandı. Gözüküyor mu? Yüzüm her yanım su doldu. Ya çantaya doğru tuttun ama inşallah oralar benim ayağımın içi. Aşkım her yer gitti, her yer. Yapış oldu. Kolan yarısı gitti. Oha yarısı harbiden gitmiş ya. Şaka mı? Bunu içme hayalini kurdum hep. Şöyle ben pilav ve noodle karışımı aldım. Yarısı pilav, yarısı noodle. Bakalım nasıl olacak. Bu arada kaça aldın onu? 50 rupi. Tadı güzel bence. Pilavın tadı nasıl? Pilav kötü ama noodle güzel bunda. Vesile mantarlı pilav aldı. Ben noodle ve mantar aldım. Pilav aldım. Pilav da güzel ya.
Pilav güzel ama noodle daha bir güzel geldi bana. Şuralar full benim eserim. Her yer Bu şuraya da sırılsıklam geldi oldu. bu arada. Benim buradan ayakkabıma falan. Ekipmanlara falan da geldi. Her yere Aşkım geldi. ya bugün bir temizlik günü ilan edelim. Evet. Yemeğimizi afiyetle bitirdik. Kola yarımdı ama kolayı da bitirdik. Tadı damağımızda kaldı. Yetmedi. Şimdi artık kapatıyoruz. Yarın Alasarım'la kaldığımız yerden bölme devam edeceğiz. Görüşürüz. Herkese Alasarun'dan selamlar. burada biliyorsunuz Ubud'a gelip de aynı şekilde pirinç tarlalarına da girmeyenleri taşlıyorlar. Biz de o yüzden buradaki en meşhur noktalardan biri olan Alasarum'a geldik. Burası aslında bir seyir terası. Şöyle bu seyir terasının diğer seyir teraslarından farkı. Hello. Two. You can get information first in the lobby before. Thank you. Diyor ki eğer havuza girmek istersen diyor kişi başı 200 bin diyor. Havuza girmek istemezsen 70 bin diyor. Ben girmeyeceğim. Sen girecek misin? Ben de girmeyeyim. Sen istiyorsan O zaman okey. Tamam sadece entrance alalım. If we want first take entrance and after that change as a pool. No Okay. problem, sir. You can do like that. So you have to buy ticket normal first. Yes. Bu arada burada da şöyle bir çakallık var yine bakar mısın? Burada birçok aktivite var ama drone uçurmak istiyorsan da 100 bin rupi drone'a para vermen gerekiyor. Her şey para gibi şu an burada. İçeriye girdiğinde ilk içecek ücretsizmiş de. Kenara kayar mısın? Biz içecek de içemiyoruz şu anda zaten. O yüzden girip normal bir gezinip çıkacağız. Şimdi şöyle kişi başı 70'e bileti aldık. Sadece içeriye girip ziyaret etme bileti. bilekliklerimizi takacağız. Hatıra olarak saklanır bence ya bileklik. Hangisi? Bileklikler. Şuradan devam edelim. Tak bilekliği. Evet şimdi içeriye girdik. Bu arada içeride bir sürü yapabileceğiniz aktiviteler var. Ne bileyim salıncakla fotoğraf çekilme. Salıncakla fotoğraf 300 bin rupiymiş. 300 bin mi? Yani değişiyor tabii bölgeden bölgeye fiyat da o da ne kadar yapıyor? 18 dolar yapıyor. Bunlar şaka mı ya? Fotoğraf var ya burada milleti sırf fotoğraf için buraya toplayıp getiriyorlar. Olay biraz böyle tam bir para tuzağı muhabbeti değil mi? Bu arada bayağı şey çevirmişler. Ya burada birden fazla zaten böyle pirinç tarlalarının olduğu bölgeler var. Hepsinin özel bir bölge olduğu için hepsinin farklı bir fiyat tarifesi var ve o parayı ödeyip içeriği geziyorsunuz. Ve internette gördüğüm kadarıyla gittiğimiz tüm bu özel teras parklarında şey muhabbeti de var. Ha. Hepsinde drone uçurmak için de ayrıyeten Bakalım ücret mı? istiyorlar. Burada da luwak kahvemiz var. Bunlar normal kahve çekirdekleri. Luwak kedisine yedirtiyorlar bu çekirdekleri. Bu şekilde dışkılıyorlar ve Dışkıdan bu alıp dışı temizleyip kahvede kullanıyorlar. ama bunda şöyle bir durum varmış. Şu an biraz daha böyle fabrika üretimi gibi bir yedirip çıkardıkları için sanki böyle bir tık daha fabrikasyon yumurta gibi düşün. Daha kötü bir lezzeti oluyormuş. Bakın burada da Yani burada aşamaları yapım var diyeceğim de farklı şeyler var. bura şey farklı. Şurada da bir cam teras varmış. De cam terasın hiçbir teras özelliği Ayşe, yok. bence de. Şu an gördüğünüz bölgelerde pirinç tarlası. Şuradan Ulan. aktivite alabileceğiniz yerler varmış. Aktiviteden kastımız da burada gördüğünüz ablalarımız gibi kırmızı veyahut da sarı böyle kıyafet giydirip sizi salıncakta sallıyorlar. Drone çekimi de yapıyorlar aynı zamanda. Adamlar bayağı organizasyon kurmuş buraya. Ablaya nasıl uçması gerektiğini anlatıyor. Ayağını şöyle aç, şöyle yap diye. Fotoğrafta bile tek atımlık hakları olduğu için nasıl poz vermesi gerektiğini anlatıyorlar ablayın. Gitti. Üç kere sallamaya iyi para. He. Fiyatlara bakalım. Havuzda da bu arada ayrı fiyat listeleri varmış. Elbiseyi ayrıyeten kiralıyorsun. Uzun elbise 234 bin rupi istiyorlar. Yuh, şu an hepsini yapacak olsam var ya. Fotoğrafa 300 bin ödüyorsun. Yani şu an 400-500 bin sadece elbiseyi ödüyorsun. Yataklı yüzme istiyorsan 500 bin. Abi bu fiyatlar şaka mı? Fiyatları aşırı fuhuşturucu değil mi? İşte bu. Elbiseyi de şurada arkada şey var. Dükkan gibi yapmışlar. Full kırmızı elbiseleri koymuşlar. Oradan seçiyorsunuz hoşunuza gideni.
giyinip sonrasında bu şekilde fotoğrafınızı çekiyorsunuz. Alanı gösterelim. Şu an biz neredeyiz? Buradaymışız. Buradan şöyle aşağı ineceğiz. Sonrasında bu şekilde kapağı ağızlar yapmışlar. Bu gördüğünüz alan aslında tamamen bir doğaya karşı yapılmış önlem. Turistler için her ne kadar bir fotoğraf noktası olsa da aslında buranın arka planı bambaşka. Şöyle bir durum var. Bali volkanik bir ada bölgesi. O yüzden doğru düzgün düz eğim yok ekim yapabileceğiniz. Çiftçiler de ekim yapabilmek için eğimli arazileri bu şekilde düzleyerek, teraslar oluşturarak pirinçleri ekiyorlar. Sadece tarımda verimliliği arttırmıyorlar. Aynı zamanda çok fazla yağmur aldığı için Bali Adası erozyon oluşuyor. Bu erozyonu da engelliyorlar bu şekilde teraslar yaparak. Aynı zamanda da alanda daha verimli kullanmış oluyorlar. Bunların dışında gördüğünüz gibi tarlaların hepsi aslında ayrı gibi gözükse de hepsi birbiriyle bütün halinde. Bu bütünlükte de tabii ki de en önemli şey suyun akışı. Bu suyu kontrol eden sistemler kurmuşlar ve bu sistemleri yönetenler de tapınaktaki din adamları yönetiyor aslında bu sistemi. Bunun da sebebi Bali'de Hindu inancında su aynı zamanda arınma ve yaşam kaynağını temsil ediyor. Bu yüzden suyun paylaşımı da dini bir denge meselesi haline geliyor bu durumda. Adil dağıtım için bir sistem kuruyorlar ve bu sistemde de yönetenler yine dediğim gibi din adamları oluyor. Yani tapınaklar tarafından yönetiliyor. Çünkü su en yukarıdan başlayıp, bakın mesela şuradan akıyor görüyorsunuz. En yukarıdan başlayıp yavaş yavaş aşağıdaki tarlaya doğru iniyor. Eğer en üstteki suyu keserse aşağıdakine ulaşamayacağı için bu tapınaklar tarafından kontrol edilip düzenleniyor. Ekim ve hasat zamanlarda topluluk tarafından yani tapınak tarafından organize edilip aynı zamanda ekimi sağlanıyor. Bu da şunu beraberinde getiriyor. Topluluk bilinci, paylaşma bilinci ve doğayla uyumlu bir takvim oluşturarak aslında mükemmel bir organizasyon kuruyorlar. Yani burada tarım bir oluşum, düzen oluşturuyor. Bu arada hemen karşımızda da eğer biraz daha fazla para verirseniz gireceğiniz havuz bu. Yavaş yavaş hasat zamanı da yaklaşmış, bak pirinçler çıkmış. Şöyle yakından kanallarda göstereyim dostlar. Bakın mesela buradan yukarıdan yavaş yavaş sular geliyor bu şekilde. Biraz önceki anlattığım gibi. Ve buralardan da altlara akmaya Gel devam bakalım. ediyor. Bu şekilde herkese eşit bir sistem oluşturuyorlar. Keyifler nasıl ustabaş? Güzel. Çok sıcak ya. Kesmiyor, gölge de kesmiyor. Ve şu anda en sıcak mevsiminde değiliz bile. Şu an hala yağış mevsimindeyiz. Asıl sıcaklar Mart'ın sonunda, yani bir ay sonra başlıyor. Bir ay sonra ben burayı hayal bile edemiyorum. Klimada bile yine terletir neredeyse. Haydi devam edelim mi? Fotoğrafımızı çek bari. Al bakalım. Çektim. Yukarıda girişte de göstermiştik. 3 tane böyle fotoğraf noktası koymuşlar diye. Buraya da tatlıdan böyle hani alanlar oluşturmuşlar. Şöyle gidelim bakalım. Oo, baya da gidiyor. Tuvalete çıkmak için güzel yol. Evet dostlar, Alasorum da bu şekildeydi. Güzel miydi? Sevdin mi? Senin Güzeldi. düşüncen ne? Bence çok güzeldi. Yani şu an oruçlu olmasak belki çok daha farklı olabilirdi bizim için. diyebilirdik. Bu arada şu mantıkla hani bak 200 istiyorlar da 75 bin zaten giriş ücreti verdin. Artı 60-70 bin zaten şu an burada alabileceğin en ucuz içecek. Öyle düşündüğünde aslında çok da pahalı değil havuz. Aynen. Durum bu şekilde dostlar. Fotoğrafımızı çekindik. Şimdi hemen ileride burada çok kutsal bir tapınak var. Google haritalarda baktığında Çeşme Tapınağı olarak geçiyor ama tam ismi aslında Pura Titra Tapınağı, yani Çeşme Tapınağı. Şimdi oraya gidip orada bir ben gusül abdesti alırım artık. Burada girişte bize muhtemelen bir elbise verecekler. Ve elbiseyi şu şekilde sarın diyor. Yani erkekler bu şekilde saracak, kadınlar bu şekilde sarıyormuş sanırım. Neyse gel girelim hadi. Tirtha Empul'un da Türkçesi şeymiş. Ne? Tirtha kutsal su, Empul da yerden çıkan demekmiş. Yerden çıkan kutsal su bölgesi zaten burası. Birazdan içeri girince anlatacağız. O yüzden Tirtha Empul diyorlar. Thank you. Burada da bak bir kutsal alanımız var. Buraya da sadece dini amaçla ibadet etmek isteyen insanlar girsin diye başına da not düşmüşler. Dostlar bu gördüğünüz alttakiler, ismini unuttum. Ne olduğunu unuttum. Alttaki yaprak, üzerine çiçek, pirinç taneleri, böyle Tütsü, aynen bisküvi. tütsü, Bazen para da yiyecek koyuyorlar. Ama Mesela para burada- daha az, nadir koyuluyor. Anlamları var. Şimdi arkadaşlar bu
Her bir çiçeğin kendine has bir anlamı varmış. Bu anlamlardan bazıları mesela sarı çiçek batıyı, mavi çiçek kuzeyi, hatta mavi ve yeşil çiçekler kuzeyi, kırmızı güneyi temsil ediyormuş, beyaz çiçekler de doğuyu temsil ediyormuş. Yönlerin anlamı da Hindu tapınaklarının ve evrenin yönlerini simgeliyormuş bu. Ve bunların hepsinin asıl amacı tanrılara dua edip ibadet ritüellerini yerine getirmek ve bir de tütsü yakıyorlar onun Ay bu dışında. arada ağaç efsane ya, bu nedir? Tütsünün de amacı şuymuş dostlar. Tütsü yaktığınızda tütsü göğe yükseldiğinde duanızın tanrılara ulaşmasını sağlıyormuş. Buradan da şimdi elbise alıyoruz. What is the meaning of this? Just for respect or do you have any meaning? Just for respect. Okay. Bali'de biraz daha Hindistan'ın çok olmasının şeyi bu da olabilir belki. Burada da Aynen. Hinduizm var ya. Yani dini bir ibadet maksadıyla da buraya gelen vardır. Nasıl Ya biz hem Mekke'ye, doğası Medine'ye güzel. gidiyoruz ya. Aynı mantık. Burada bu su yer altından çıkıyor. Kutsal su olarak kabul ediyor bunlar için. Ve burada çeşmede yıkanıp temizleniyormuşsunuz. Dua ediyorsun. Dua ettikten sonra her musluğun altında başını yıkıyorsun. Bu şekilde kötü enerjiden kurtulup ruhsal olarak kendini temizlediğine inanıyorlar. Bazı çeşmelere girmiyor musun? Her çeşmeye giriyorsun dedim ama bazı çeşmelerde de sadece ölü yıkama ritüellerinde kullanılıyormuş. Buradaki Hinduların inanışına göre de 10. yüzyılda kötü bir kral suyu zehirlemiş. Suyu temizlemek için de Indra şey yapmış. Indra mızrağını yere saplamış ve yerden su çıkarmış böyle. O çıkan suyla birlikte zehirli su temizlenmiş. Buna inanıyorlar. Ondan sonra da bu şekilde burası kutsal bir mabet, tapınak haline gelmiş. Şurada yıkanıyorlar, Çık görüyorsunuz. bir oraya, bir daha çık. Orada yıkanıyorlar. Oraya giden su buradan geçiyor. Şöyle içeriği göstereyim size dostlar. İçerisi yosun tutmuş. Bu suyu ağzına da alan vardır illa ki. Çok sakat, yanlışlıkla yutsan falan hasta eder bence. Bak şuradan çıkıyor, görüyor musun suyun çıktığı yere? Evet, ay ne güzel gözüküyor. O inanışlarına göre işte tam olarak zehirli suyu Indur burada temizlemiş. Oraya asasını vuruyor. Vurduktan sonra yerden temiz su kaynağı çıkıyor ve buradaki zehirli suyu temizliyor. Indra tam olarak mızrağını burada vuruyor yere. Bir de burada şöyle bir durum var. Burası normal bildiğiniz o dilek havuzlarından değil. O yüzden de buraya da yazmışlar özellikle. Lütfen para fırlatmayın içine diye. Çünkü suyu kirletmek istemiyorlar. Temiz kalsın istiyorlar. Girmeyeceksin mi? Okay. Can I take just one? One? Yes. 10,000. Ucuzmuş şaşırtıcı bir şekilde. Şöyle 10.000. Ben bir üstümü değiştir. Anam çocuk çok fena düştü ha. Kaldırsana. Tutsana be. Ops. Çocuk Are you okay? herhalde. Kim bakıyor bu çocuğa? Gel. Aşkım şu elbiseyi alsana be. She drop ground. Çok fena düştü yazık çocuk ya. Kurtarıcı. Abi çok Ali. kötü düştü. Çap etti sesini duydum ben. Yüzünü vurdu değil mi? Evet. Şimdi elbisemize giyindik. Benimki etek gibi oldu. Bayağı bildiğin kendimi hacıya gidiyormuşum gibi hissettim ben. Sadece üstüme bir havlu atmadığım kaldı. Buradan oraya geçiş yapar mıyız, ne dersin? Hayırlısı, nasip de varsa. Şunu takalım mı? Normalde kilit dolabı da alabiliyorsunuz. Ama benim karım girmediği için ben karıma emanet ediyorum. Karımdan daha çok güvenebileceğim kimse yok bu hayatta. Yeah, we go there, right? Bir şeyler Yes. yapman gerekiyor. Okay. Okay. Şey diyor, girmek için diyor önce burada dua etmen gerekiyor diyor. Bu da tezgah mı ya? Harbi tezgah ya. Are you selling or it's free? You must pay. Like I donation. Neymiş? Para vermen gerekiyor diyor. Sinir oldum şu anda ya. Abi ona para, ya tamam verdiğim para büyük bir para değil de sürekli ona para buna para olması saçma yani bence. Sence? Adamların üzerine bu, yapacak bir şey yok. Kaç para verecekmişsin? Söylemedi, bağış yapman gerekiyor dedi. Şimdi şuraya gidip bu şekilde dua etmemiz gerekiyormuş. Ali koyup gelecek onu. Yo dua mı edeceğim ya? Şöyle normalde ritüel şu şekildeymiş. Böyle oturuyorsun.
Eğiliyorsun, ellerine bir yaklaştırıyorsun. Allah'ım ne olur böyle dolandırıcılara fırsat verme. Amin. Allah'ım daha rahat, daha güzel bir gezi yaşayalım lütfen. Sonrasında dua edip buraya bu şekilde koyuyorsun. Ya verdiğimiz para büyük bir para değil. Ama bunu zorla direterek yapmaları bana biraz absürt geliyor açıkçası. O kadar para verdim diye bir cumburluk atlayayım mı ben? Kamera şeyini ver istersen. Aynen bu sefer vereyim. Ya da gözlüğüne tak. Yo, kafanı yıkayacaksın zaten ritüel kafanı yıkama ya. Şimdi giriyorum ben kafamı yıkayarak devam ediyorum. Şimdi 3 kere ağza, 3 kere buruna, bütün vücudu iğne deliği değmeyecek şekilde çam fıstığım giriyor. Ay! Ali geliyor. Sırayla girecek. Ritüellerimizi de gerçekleştirdik. Her şeyi tamamladık ve videomuzu burada sonlandırıyoruz. Gelecek bölümde Görüşürüz.